Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz savunma sanayi konusunda bir anda ortaya çıkan Ukrayna ile yapacağımız geniş ortaklıklar. Destroyer, korvet, uçak her anlamda birlikte çalışacağız ve yeni ürünler ortaya koyacağız. Peki bu yeni ortaklıktan güç olarak nasıl etkileneceğiz? Motor sorununu artık çözebilecek miyiz? Veya elimizdeki SİHA teknolojisini onlara da vermek ne kadar doğru? İncelemeye başlayalım. Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kendinde kalan teknolojiyi geliştiren bir ülke. Sovyetlerin genelde gelişmiş askeri fabrikaları onların olduğu bölgede olduğu için dağılmanın ardından Ukrayna'ya kalmıştı. Boyutu büyük, hala savaş içinde ve askeri teknoloji olarak ortalamanın ilerisinde bir ülke. Son zamanlarda ülke olarak sıkıntılı zamanlar çekiyoruz. Çünkü dört tarafımızda savaş içindeyiz. Bu da müttefik ihtiyacımızı arttırdı. Bize gerçekten hem ekonomik hem siyasi hem de askeri olarak yakınımızda olabilecek bir ülke gerekli. Biriyle kürek çekmek tek başına ilerlemekten iyidir. Ancak siyasi olarak istikrarsız bir politika izlediğimizden ya da bir tarafa yaklaşmak istemeyip orta yolu gözettiğimizden anlaşabileceğimiz ülke sayısı sınırlı. O yüzden bize yönlendirmeye çalışmayacak ama her alanda da beraber iş yapabileceğimiz bir müttefik gerekli. Ukrayna'da tam olarak bu kriterlere uyar şekilde. Bizim gibi orta halli ne Doğu bloğuna yakın ne de Batı'ya. Tam olarak birlikte yeni bir blok oluşturmak için ideal. Son günlerde özellikle Ukrayna generalleri bizi ziyaret etmeye başladı. İnsansız hava araçlarımızla, füzelerimizle ilgililer ve bunun etkisini bir anda gördük. Ukrayna Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Türkiye ile niyet beyanı imzaladı. İçerisinde beraber yapılmak istenen insansız araçlar, motorlar ve savaş gemileri var. Öyle ki onlara gereken kısım bizde mevcut, bize gereken kısımsa onlarda. Bu birleşme sayesinde iki tarafta çok büyük bir kazan kazan durumu ortaya çıkacak. Şu anda elimizdeki sistemlerdeki en büyük eksik nedir? Tabii ki motor konusu. Çoğu şeyi yapabilmeye başladık ama motor konusunu bir türlü tutturamıyoruz. Çünkü motor yapmak bir füzenin dış yapısını oluşturmaya benzemez. Bir motor sürekli kullanacaksın, hafif olmalı, güçlü olmalı ve bunlara rağmen ucuza kapatılabilmeli. O yüzden burada önemli olan bunları kaldırabilecek malzemeyi oluşturmaktır, metalurji. Bizim aksimize Ukrayna'nın bir asırlık bir tecrübesi var. Öyle ki Ruslar bile helikopter ve nakliye uçaklarını Ukrayna'daki firmalara ürettirdiler. Sadece uçak olarak değil, motoru da bunun içine dahil şekilde. Ekonomik sıkıntılardan dolayı bir Avrupa kadar, Amerika kadar iyi durumda değiller ama motor konusunda bizden üst oldukları aşikar. Antonov şirketini örnek olarak gösterebiliriz. Antonov yöneticileri AN-178 jet kargo uçağını bizimle birlikte yapmak istediğini belirtti. Sadece dışı olarak değil, motorundan iç sistemlerine kadar birlikte yapmak. Tabii NATO standartları dediğimiz bir olay var. Hava kuvvetlerimizi NATO'ya göre düzenliyoruz ve AN-178 uçağı bu standartların içine dahil değil. Entegresi sağlanabilir ancak pahalı olacaktır. O yüzden yapmaktan ziyade bizi ilgilendiren kısım motorundan içine kadar olan beraber yapma konusu. Şu anda füze motorundan helikopter motoruna kadar bir üretme çalışmamız var. Daha içlerinde sahada kullanmaya başlamadık. O yüzden yolun başındayız diyelim. İşte Ukrayna'da yeni üretim çalışmasıyla birlikte bize tam olarak bu noktada yardım sağlayacak. Bize gelişmiş motor bileşenlerinin ana malzemeleri gerekli. Yani işin arka plandaki metal sanayisi. Eğer jet motordan turboproplara kadar üretim için anlaşma sağlarsak ki gidişat bu yönde, büyük bir zaman kaybından kurtulmuş olacağız. Jet motorların iç yapısını oluşturabilmek için bir bakıma dene bul mantığıyla hareket edersiniz. Bizim kompozit tesisimiz bile yeni oluştuğundan uzun süre denemek zorunda kalabiliriz. Yani bahsettiğim olay mutlak noktaya ulaşabilmek. Şimdi ise bu bekleyişe gerek kalmayacak ve sorun Ukrayna sayesinde çözülebilecek. Peki hangi sistemlerde bu motorları kullanabiliriz? İlk olarak Ukrayna yapımı turboprop motorları zaten SİHA'larımızda kullanıyoruz. Anka ve Aksungur milli motora geçmeye başlasa da özellikle Akıncı'da Ukrayna yapımı daha güçlü motorlar var. Yeni birleşme döneminde bize geçecek bilgilerle artık hepsini milli olarak yapmaya başlayabiliriz. Milli muharip uçak Hürjet, motorun problem olduğu en büyük projelerimizden.
Uçakların jet sistemi büyük olduğundan bunları yapmak için daha 40 fırın ekmek yememiz gerekliydi. Ya da satın almakta problem. Şimdi iki büyük Ukrayna motor yapımcısı sayesinde anlaşma sağlanabilir. Ukrayna eğitim uçaklarının üretim sağlıyor zaten. Milli Muharip uçakta olmasa bile Hürjet'te bu sayede kotarma sağlayabiliriz. Çünkü ana saldırı uçağımız için daha büyük şirketler arıyoruz. Bize bilgiden ziyade ekonomik destek de gerekli. Geçiyoruz füzeler. Gemisavar ve SOM seyir füzemize KTC 3200'ü bitirmek üzereyiz. Ancak ana hedefimiz çok daha ilerisi, Gezgin. Tabii Gezgin seyir füzemiz için motorun bu halini kullanamayacağımız da aşikar. Menzilini çok uzun mesafeler yapmayı planlıyoruz. Yine burada da bir Ukrayna desteğiyle zamanından önce bitmesini sağlayabiliriz. Sırada zırhlı araçlar. Altay'ın yılan hikayesi, fırtınanın ertelenmesi. Ukrayna zırhlı araçlara motor yapma konusunda da ortalamanın üstünde. Modern bir tanka konacak kadar olmasa da fırtına gibi zırhlı araçların sorunlarını çözebilir. Ortalama 1000 beygirden bahsediyoruz. 6 aylık olmasa bile diğer araçlarda bir üretim sağlanabilir. Son olarak da geldik gemiler. Şöyle ki motor fabrikası olmayan tek gemi inşa ülkesiyiz. Ürettiğimiz savaş gemilerinin motorlarını yurt dışından tedarik ediyoruz. Büyük bir ambargo durumunda bütün üretimin durması demektir bu. Geneliyle gemi motorları içinde çalışmalar başlamış olsa da bunlara yerdeki jet motorları diyebiliriz. Devasa gemileri çalıştırmak zorunda olduklarından sonuç için en az 5 yıl beklememiz gerekli. Ancak tabii ki bu sorunun üstesinden yine Ukrayna yardımıyla gelebiliriz. Başta söylediğim gibi ortak üretim niyetlerinin içinde savaş gemileri de var. İki ülkenin başkalarına ihtiyaç duymadan ürettikleri savaş gemileri. Dış yapımı sistemlerin çoğu bizden, motoru ve kalanları ise Ukrayna'dan. Yine bunlar üzerinden öğrenimler kazanabiliriz. Geldik sırada son soruya. Ukrayna bu kadar şeyi babasının hayrına mı verecek? Tabii ki hayır. Karşılıklı kazan kazan durumu olduğunu söylemiştim. Özellikle bizim gemi, füze ve insansız hava araçlarımızla yakından ilgilenmekteler. Öncelikle donanmaları pek güçlü değil, Rus tehdidine karşı savunmasız kaldılar. Kendilerine harbe uygun korvet tarzında bir gemi gerekli. Bunu da bizim kendini kanıtlamış Milgemler üzerinden sağlayabiliriz. Pakistan'a yaptığımızı bildiklerinden onlarla da yeni Milgemler yapılabilir. Füzelerde de böyle son SİHA operasyonlarından sonra hedeflerini vurmak konusunda iyi olduklarını gördük. Bir şeyleri doğru yaptığımızı gördük. Genelde kullandıklarımız küçük boyutlu olsa bile önemli olan sistemin düzgün çalışması. Hal böyle olunca Ukrayna'nın dikkatini yine çekmiş olduk. Sadece SİHA olarak bile 48 tane yeni alım planladıklarını görüyoruz. Amaçları bizim de ortak üretimle hem füze hem de SİHA üretebilmek. Hatta pahalı Akıncı'nın ilk müşterisi olabilirler. Temel fikirler gayet güzel. Ancak ortak üretim deyince akıllarda bir soru var. SİHA teknolojimizi devşirebilirler mi? Şöyle ki SİHA'larda en önemli kısım içindeki yazılım. Yapay zekası ne kadar ileri olursa yapabilecekleri o oranda artar. Dış malzemesini ve sistemlerini ortak şekilde yapabiliriz. Bunda sıkıntı yok ama önemli iç yazılımını zaten vereceğimizi sanmıyorum. Rusların bize sattığı S-400 gibi yazılımı verilmeden kullanmalarını sağlayabiliriz. Ayrıca yazılımı gömülü olduğu için de hiçbir şekilde kıramazlar. Bunu kabul ederler mi derseniz de çoğu sistem birlikte yapılacağı için kabul edeceklerdir. Sonuç olarak yeni Ukrayna yakınlaşması savunma sanayindeki en büyük problemimiz olan motor problemini kapatacak gibi. Birlikte yeni uçaklar yapabilir, farklı araçlar ortaya çıkartabiliriz. Ayrıca bu ilişki sadece askeriye ile de kalmaz, iki ülkenin ekonomisine doğrudan katkı sağlar. Ukrayna her yönden yeni müttefikimiz olabilir diyelim ve videoyu bitirelim. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.